Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün de sizlerle şahane bir şal modeli çalışacağız. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim, 3 boyutlu bir model. Şöyle fıstık ve trabzanlardan oluşuyor. Çok hoş bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Örmesi oldukça kolay. Ben bunu 2 milim tığ ve angora gold, Alize Angora Gold'la ördüm. Ama 2,5-3'ü de kaldırır. Şimdi hatta çekim esnasında 2,5 milim tığ kullanacağım. Birazcık daha dökümlü durabilir o şekilde ördüğümüz zaman. Ama bu şekliyle de çok güzel. Eğer eliniz sıkıysa 2,5-3 milim kullanabilirsiniz. Benim elim normal bir sıkılıkta olduğu için 2 milimle ördüm ama 2,5-3'ü çok rahat kaldırır. İpim dediğim gibi Alize Angora Gold, renk numarası da şurada 271. Çok tatlı bir pembe. Şimdi modelin yapımına geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Şöyle hemen modelimi kenara alayım. Odaklama problemi yaşıyoruz. Şöyle hemen 2,5'la başlıyorum. Bir tane sıkılama zincirinden sonra 4 tane zincir çekip ilk zincirin içine şu şekilde sabitliyorum. Küçük bir halka yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 sefer doluyorum. Halkanın içine batıp şöyle 2 çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 sefer doluyorum. Trabzanlarımızı 2 sefer dolayarak yapacağız. Bu şekilde 2 çekiyorum. 2 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şöyle şu şekilde küçük bir başlangıç oluşturduk. Bir tane zincir çekerek dönüyorum. Pardon, 3 zincir çekip dönüyoruz. 2 sefer doluyorum. Dibine değil bir yanındaki trabzana batıp hemen üçlü trabzanımı ördüm. 2 zincir çekiyorum. 2 sefer dolayıp şu ortadaki boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapacağız. 2 3 şu şekilde trabzanlarımızı yaptık. 2 zincir aynı boşluğun içine tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. Toplamda 6 tane trabzan örmüş oluyoruz boşluğun içine. Evet, şu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. 2 sefer doluyorum. Şurada yaptığımız alttaki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. En sondaki zincirin tepesine de batıp ikinci trabzanımı da yapıyorum oraya. Şu şekilde bir başlangıcımız olmuş oldu. Kenarlarda ikişer tane, ortada 3 trabzanlarımızı yaptık. Bir zincir çekerek dönüyorum. Hemen ilk trabzanın arkasından batıp şu şekilde sık iğne yapıyoruz. Arkasından battım. Ön yüzden bu şekilde örmüş oluyoruz. 2 taneyi ördük. Bir tane zincir çekiyoruz. Karşı tarafa atladım ve buradaki 3 tane trabzana bu şekilde sık iğnelerimi örüyorum. Şöyle 5 tane zincir çekiyoruz. Modeli şimdi kendime doğru çevirdim. Şu 2 tane üçlü trabzanın olduğu ortadaki boşluk var ya, buradan batıp alttaki boşluktan çıkıyorum.
ve bunu sık iğne ile buraya tutturuyoruz. 5 zincirimizi şöyle. Bu şekilde bir görüntü olmuş oldu. 5 tane zincir. Modeli normal kendime çeviriyorum. Ve temin yaptığımız gibi ilk trabzandan başlayarak sık iğnelerimi ön yüzünden bu şekilde örmeye devam ediyorum. 3 tanesini ördüm. Bir zincir çektim. Sondaki 2 taneyi bu şekilde örüyorum. Ve şöyle bir görüntü oluştu. Başlangıcını yaptık. 3 tane zincir çekip dönüyorum. Tığıma doladım. Dibine değil, hemen şu trabzanın hizasında bir yanındakine sık iğneye battım. Üçlü trabzanımı ördüm. İkili trabzan ördük. Bir tane zincirimi çekiyorum. 2 kere doluyorum. Şimdi şu altta bir tane zincir çekmiştik. Boşluğumuz var şurada. O boşluğun içine şurada yaptığımız gibi trabzanlarımızı öreceğiz. İlkini ördüm. 2 3 2 tane zincir doladım. Aynı boşluğun içine tekrar 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Şu şekilde ikinci modelin başlangıcını yapmış olduk. Şimdi hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Şu zincir şeklinde V'ye yapmıştık. Onun ortasındaki boşluğa batıp fıstık yapıyoruz. Bir sardım. 2 3 4 5 ve 6 sefer fıstığımı sardım ve bu şekilde kapatıyorum. Şöyle ortaya fıstığımızı yapmış olduk. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Şu 3 tane sık iğneden sonra şurada bir zincir çektiğimiz boşluk var. O boşluğun içine yine trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir ve şimdi şu en sonda 2 tane trabzan var. Şu ilki sık iğneye battım, doladım. Şu da ilk sık iğne yaptığımız yer, ona batıyorum ve ikincisini de ördüm. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ilk fıstıklı bölümü kapattık. İkincisinin yuvalarını oluşturduk. Birken şimdi 2 olacak. Bir sonraki kurulumda 3 olacak, 4 olacak ve bu şekilde modelimiz büyüyecek. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi sık iğneli sıradayız. İlk trabzandan itibaren başlayarak bu şekilde altından batarak ön yüzden bu şekilde kendime doğru örüyorum. 2 tanesini ördüm. Bir zincir çekiyorum, geçiyorum diğer 3 taneye. Sık iğnelerimi örüyorum. 5 tane zincir. Şimdi bakın şöyle çevireyim. Şu alttaki ilkinde şu boşluğa batmıştık. Trabzanların yanına. Şimdi burada zincirli bir görüntü var gördüğünüz gibi. Oraya batıyoruz. Bakın. Şurada bir boşluk var. Oraya batıyoruz ve bu 5 zinciri buraya tutturuyoruz.
2 3 4 5 zincir çektim ve geldim trabzanıma. Bu şekilde ön yüzden örmeye devam ediyorum. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, ikincisini hazırlamış olduk. Böyle çok güzel 3 boyutlu bir görüntüsü oluyor bu modelin. Gayet hoş duruyor. Evet, devam ediyoruz. Bu fıstıklı bölümü 2 zincir çekerek atlıyoruz diğer trabzanlara. Sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve şuradaki zincirli boşluğa, trabzanların dibinde oluyor hemen o, bakın şu üçlü trabzanların altında, bu kısma batıp 5 zincirimi tutturuyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum ve 3 tane trabzanım var burada, onlara sık iğne örmeye devam ediyorum. Evet, sık iğnelerimi ördüm. Bir tane zincir çekip sondaki 2 tane trabzanıma da aynı şekilde devam ediyorum. Evet, bu sıramızı da bitirmiş olduk böylece. Şimdi fıstıklı sıramıza geldik. Modelin yapımı bu kadar arkadaşlar, çok kolay. 3 zincir çekerek dönüyoruz. Dibine değil, yanındakine batıyorum. Trabzanımı ördüm. Bir tane zincir. Şurada bir zincir çektiğimiz boşluğumuz var. Bir zincir çekip buraya üçlü trabzanlarımızı örüyoruz. Bir sonraki modelin hazırlığı olmuş oluyor. 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincir doladım. Tekrar aynı boşluğa. 6 tane trabzanımızı oluşturuyoruz. Şu şekilde hazır. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Zincirle V şekli oluşturduğumuz boşluk, buraya fıstığımızı yapıyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 ve 6 sefer sardım ve kapatıyorum. Zincir çekmeden doluyorum. Şu fıstığın tepesinde şimdi 2 zincirli atladığımız bölüm var. Şu, oraya trabzanlarımızı öreceğiz. 2 3 2 tane zincir doladım 2 sefer, tekrar aynı boşluğa 3 tane daha trabzanımı örüyorum. Şu şekilde 2 taneydi. Bir alt sırada fıstıklı yapacağımız yer, şimdi 1 2, bir tane de buraya yapacağız. Üçlenmiş olacak. Bu şekilde örmesi son derece zevkli bir model. Zincir çekmeden doluyorum tığıma. Boşluğumuza batıp fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 sefer sardım ve kapattım. Zincir çekmeden doluyorum tığıma. Şurada bir zincir çektiğimiz boşluğumuz var. Oraya şimdi trabzanlarımızı öreceğiz. Üç tanesini ördük. 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha. Bir zincir çekiyoruz. Doluyorum. Şu kenarda zinciri yaptığımız yerde ilk trabzanımın tepesine batıp trabzanımı örüyorum. Tekrar
şu kenarda kalıyor. İlk ön yüzden sık iğne örüyoruz ya, bu o. Ona batarak ikinci trabzanımı da örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi birken 2 oldu. Şimdi arka yüzden sık iğnemizi öreceğiz. Yani toplamda 3 sıranın tekrarından olmuş oluyor. Bu ilk sıramız trabzanlı sıra, arka yüzden sık iğne ördüğümüz sıra, ön yüzden ördüğümüz fıstıklı sıra. 3 sıranın tekrarı model bu şekilde ilerliyor. Bir zincir çekerek dönüyoruz. İlk trabzandan başlayarak bu şekilde ön yüzden sık iğnelerimizi örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Diğer 3 tane trabzanıma da sık iğnelerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Şöyle çevireyim. Ben çevirmeden yapıyorum normalde. Şurada bakın boşluğumuz var. Şu zincirli alan var şurada. Bakın arası boş. Oraya batıyoruz ve zincirimizi tutturuyoruz. 5 zincirimizi çekiyoruz. Modeli kendimize çevirip üçlü trabzanlarımıza sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Fıstıklı yeri 2 zincir çekip atlıyoruz diğer trabzanlarımıza. 3 tane trabzana sık iğnemi ördüm. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ve bakın şurada zincirli olan alan, batıyoruz, zinciri tutturuyoruz. 5 zincir çekip sık iğnelerimi trabzanlara örmeye devam ediyorum. 3 tane sık iğnemi ördüm, fıstıklı yere geldim, 2 zincir atlıyorum bir sonraki trabzanıma. 3 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir. Bakın böyle çevirdiğinizde zaten şurada zinciri göreceksiniz. Sabitliyorum oraya. 5 tane zincir çekip sondaki trabzanlarıma örmeye devam ediyorum sık iğnelerimi. Bir tane zincir çekip sondaki 2 taneye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde modelimiz ilerliyor. Gayet güzel, böyle 3 boyutlu, çok hoş bir model. Şimdi bir kere daha göstereyim bu sırayı. 3 zincir çekip dönüyorum, dibine değil yanındakine batıp ilk trabzanımı örüyorum. Dördüncü modelin kurulumu yapacağız şimdi. Bir zincir doladım, bir zincir çekmiş olduğumuz boşluğa 6 tane trabzanı örüyoruz. Şimdi 4 fıstık yapabilmek için yuvaları oluşturuyoruz. 2 zincir doladım, 3 tane trabzanımı yapıyorum. Evet, şu şekilde ilk trabzanlarımı oluşturmuş oldum. Doluyorum hiç zincir çekmeden. Bu boşluğa, şu zincirli kısma fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 sefer sardım ve kapatıyorum. Doluyorum zincir çekmeden. Şu fıstıklı kısımda arkada 2 zincirli boşluğumuz var. Oraya üçlü trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 3 tanesini ördüm. 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane daha.
Hiç zincir çekmeden doluyorum. Zincirlerin V şeklinin ortasındaki boşluğa fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 kapatıyorum. Zincir çekmeden doluyorum. Fıstığın tepesinde, arkasında boşluğumuz var. 2 zincirli, oraya trabzanlarımı örüyorum. 3 trabzanımı ördüm. 2 zincir, tekrar 3 tane trabzan daha. Evet, şu şekilde hiç zincir çekmeden doladım. Bu aradaki boşluğumuza fıstığımızı yapalım. 2 3 4 5 6 doluyorum. Bir zincirli boşluğumuz var köşede, oraya trabzanlarımızı yapalım. Üç trabzanımı ördüm. 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane daha. Bir zincir çekiyorum ve kenardaki 2 tane trabzanımı öreceğim. Evet, gördüğünüz gibi bir fıstık, 2 fıstık, 3 tane. Şimdi 2 3 4 olacak. Bu şekilde model devam edecek arkadaşlar. Yapımı oldukça basit, gördüğünüz gibi. Modelimiz gördüğünüz gibi bu şekliyle gayet hoş. Kenarlarına da dilediğiniz oyayı yapabilirsiniz. Modelimiz bu arkadaşlar. Yapım aşamasını da gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.